Bugün çok sinirlendim ve video yapmak istedim. Video uzun mu olur, kısa mı olur bilmiyorum ama umarım bu video bunu yapanların karşısına düşer. Yani sanmıyorum utanacaklarını, hatta dislike'larını da esirgemesinler bir zahmet. Ama ben iyi insanların yine de bana hak vereceğini düşünüyorum ve bu konuda birazcık sizinle dertleşmeye geldim diyelim. Şimdi ben size böyle çok sinirlendim deyince de hiç sinirli görünmedim değil mi? Ama aslında sinirliyim. Yani ben böyle sinirleniyorum genel olarak. Bu arada iyisiz sohbetlere yeniden hoş geldiniz. Şimdi ben saçlarımla alakalı her şeyi kendim yapıyorum, kendim kesiyorum, kendim boyuyorum diye söylemiştim daha önce. Bir videomda bahsetmiştim bundan. Görmek isterseniz o da burada. Kendi saçımı kendim boyadığım bir video paylaşmıştım. Yani evet, işin özü ben saçlarımın bütün bakımlarını, kesimlerini vesairesini evde yapıyorum. Daha ekonomik buluyorum ve saçımı daha çok önemsediğimi düşündüğümden böyle bir yol tercih ettim. Yaklaşık 2 senedir falan herhalde hiç kuaföre gitmedim saçım için. Şimdi geçenlerde bir şey oldu. Annem de saçlarını evde boyar. Annem saçlarını kahverengiye boyuyor ve saçları böyle çok tuhaf bir turuncu olmuştu. Dedim ki ya anne ne yaptın saçına? Neden böyle bir renk tercih ettin falan dedim. Dedi ki ya kızım dedi sorma. Boyaları değiştirmişler dedi. Kutunun içindeki boyayı değiştirmişler. Ben de fark etmedim. Sanırım sarı gibi bir şey boyadım saçımı ve saçım rengi böyle oldu dedi. Dedim ki Allah Allah dedim ya neden yapar ki insanlar bunu falan dedim. Sonra kız kardeşim de dedi ki ya dedi böyle bir akım mı varmış bir şey varmış falan dedi. Yani hani çok gerizekalı bir şey kusura bakmayın ama. Sonra ben dün saçlarımı boyamak için her zaman aldığım boyalardan aldım. 2 tane boya alıyorum. İşte onları belirli oranlarda karıştırıyorum ve boyuyorum saçımı. Sonra sevdiğim bir renk elde ediyorum. Yani hani hayattan beklentim de pek fazla değil. Sonra eve geldim. Boya kutusunu bir açtım. Boyanın içinden bu çıktı. 7.887 koymuş birisi içine. Baktım bu ne renk diye. Kor ateş kızılı. Yani birisi benim kumral boyamak istediğim saçımı saç boyasının kutusunun içine açmış. Kızıl boya koymuş. Ama hani benim kötüm biraz geri zekalı bir kötüymüş ki boyanın içindeki diğer boyayı almamış. 2 tane boya tüpü çıktı. Hani böyle belki tek çıksaydı ben boya tüpünün numarasını kontrol etmezdim ama 2 tane boya tüpü çıktığı için kontrol edebildim. Yani hem kötü hem geri zekalı bir insan yapmış bunu. Ya umarım senin karşına çıkar. Yani bunu yapan kişinin karşısına çıkar. Hani kötülük yapacaksan bari geri zekalı olma diyeceğim ama neyse öyle de demeyeyim. Sonra baktım yani dedim ki bu dedim ne dedim saçma bir şey hani insanlara ödül mü veriyorlar bunu yaptıkları için? İnternette aradım hani böyle saçma bir arama yaptım. Boya tüpü değiştirme işte o kaydırmalı video sitesi. Sonra aradım baktım ya bir sürü insanın başına gelmiş. Bir sürü insan ağlayarak video çeken var. Saçları mahvolan var. Mesela yaşlı bir kadının saçları mavi olmuş. Şuraya bir yere koyarım aldığım ekran görüntüsünü. Yani, belki, ne bileyim, o kadının saçları fazla kimyasal işlem kaldıramayacak kadar zayıflamış. Hani, burada uzun bir tedaviden sonra ilk çıkan saçlarını renklendirmek isteyen insanlar olabilir. Siz onun ilk çıkan saçlarını kötü bir hale getirebilirsiniz. İşte, mesela ben saçımı kızla boyamış olsaydım bunu açmam gerekecekti, kimyasal işlemler yapmam gerekecekti falan. Bu işlemleri saçları kaldırmayacak insanlar var. Yaptığınız eylemin sonucunun insanların hayatını nasıl etkileyeceğini düşünmeden nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Ya, bunu yapan birisi şöyle fake bir kanal açıp mesela bu videoya bir yorum yapabilir. Ben bunu yaptım çünkü bunu kanıtlamak istiyordum. Ben bunu yaptım ama ben aslında kötü bir insan değilim ama bunu kanıtlamak istiyordum. Ya ben bunu yaptım şu sebeple yaptım. İnsanların şu yararına yaptım diye. Ya birisi mesela bana bunu bir açıklasın. Ben merak ediyorum ya nasıl bir insan böyle olabilir? Ha, şimdi mesela şey de diyebilirsiniz. Amma da abarttın ya. Hani alt tarafı bir boya. Sen de boya kutularının numaralarını kontrol etseydin falan. Hani diyebilirsiniz. Ben ettim zaten. Ki internetteki o videoların altındaki yorumlara da baktım. Hani şöyle yorumlar var. Ya siz de ne kadar geri zekalısınız. Boya kutusunun üstünde numarası yazıyor ya.
Peki biz niye kötüyle empati yapmak zorundayız? Ya sen niye kötüyle empati yaptın mesela orada? Hani eğer birisi bir kötülük yaptıysa ve ben parasını tam ödediğim halde bir hizmeti eksik ya da noksan aldıysam ve bu benim hayatımda saçım gibi dışarıdan beni temsil eden önemli bir şeyi değiştiriyorsa, yani sizlerin mağdurun yanında olmanız gerekmiyor mu? Neden bu saçma sapan şeyi yapan kişinin yanında oluyoruz? Yani ben bu boya tüpünden, gerçekten bu boya tüpünden yeniden içinde yaşadığım toplumu sorguladım ve yeniden karar verdim ki bu toplumda gerçekten çok kötü insanlar yaşıyor. Ya bunu yapanların sınıfını, yaşını, sınıfını derken toplumdaki sınıfından bahsediyorum. Yaşını, cinsiyetini ya da hangi motivasyonla böyle bir şey yaptığını gerçekten kestiremiyorum. Ama bunu ya ufak bir eşek şakası diye geçiştirmek istemiyorum. Çünkü bu eşek şakası değil. Çünkü bu bir insanın dış görünüşünü, fiziksel görüntüsünü, sosyal özgüvenini zedeleyebilecek ve sonuçları ağır olabilecek bir şey. Yani hani bana göre bir insanın dünyada yürüdüğü yolu bile incitmeden yürümesi gerekiyor. Hani ne bileyim ya, kötü hissettim işte, hani dertleşmek istedim. Bu kadar uzun dertleşebileceğim birisi de yoktu herhalde. Açtım ben de kameraya konuştum. Eğer sizin de bu konuyla alakalı yaşadığınız bir tecrübe ya da anlattığımla alakalı söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara bırakın ve bir sonraki videolarımda beni burada takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şey gibi olsun, bu da kamu spotu gibi olsun sonunda. Boya alırken üstünde boya numarası yazan markalardan tercih ederseniz ve boyamadan önce de mutlaka kontrol ederseniz başınıza sanırım böyle şeyler gelmeyecektir. Şimdilik hoşça kalın.